Yanaklarımız kızardı, şiştik, lakin güzel yedik. Yediğim her şeye bugün puan vereceğim. 10 üzerinden 11, 6. Yedim, 10 üzerinden 22, 100. Puanım 10. La 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 la. Bu ne kız? Böyle bir şeyi hiç görmemiştim. Ben bu lezzeti çekerim. Ekonomi kötü, politika kötü ama yemek güzel. Tamam. Hoşe. Bal kaymak gibi görünüyor değil mi? Şu meşhur zahter zeytun. Bu ekmeklerin hepsi adi ekmek. Ve fıstık var. Çeşit çeşit manakişler var. Çok enteresan. Sen nereden biliyorsun Türkçe? Kazıklanıyoruz muhtemelen ama olsun, ülkeye katkıdır. Kaju var içinde. Bunun ismi Uzi'ymiş. O kadar da değil yani. Bir iki tane buz koy yeter be arkadaş. O kadar da koymana gerek yok be. Suriye yemekleri ve sokak lezzetleri videosuna hoş geldiniz efendim. Sokağa çıkmadan önce size klasik Suriye kahvaltısını göstermek istedim. Suriye'de klasik bir kahvaltıda neler yeniyor onları göstermek istedim. Öncelikle farklı olarak şöyle bir cevizli, peynirli, acılı dolgulu bir şöyle kuru patlıcanları var. Tam kuru değil aslında ama normal patlıcan da değil. Farklı yani, böyle bir suyun içerisinde günlerce bekletilmiş gibi bir hali var. Önce bunu deneyeceğim. Şöyle içini göstereyim size. Kuru domates, peynir yokmuş ama ceviz var. Çok güzel. Biraz ekşi bir tadı var. Ekşi ve tuzlu sevenler için harika bir kahvaltılık bence. Yani ilk baktığınızda kahvaltılık değil gibi geliyor. Biraz ağır gibi, yemek gibi görünüyor çünkü bizim dolmalar gibi görünüyor. Ama dediğim gibi ekşi ve tuzlu tadı, hafif turşumsu tadı da var. Kahvaltıya bence yakışıyor. Yediğim her şeye bugün puan vereceğim. Buna puanım 6,5. Bir tık fazla tuzlu bence. Şöyle üçgen ekmekleri var. Bunlar 4'e bölünmüş lavaşlar gibi, yufka ekmekleri gibi. Ve buna Arapçada adi ekmek deniyor. Adi Türkçe'de biraz uyduruk, kıytırık bir şeymiş gibi algılanıyor ama Arapçada aslında normal, sıradan, basit ekmek demek. O yüzden bu ekmeklerin hepsi adi ekmek. Adi ekmeğe puanım 10. Çünkü gerçekten çok güzel. Bunu her öğünde bu adi ekmekleri yiyorlar ve böyle dolgusuz, hamursuz, ince ve sağlıklı bir ekmek. O yüzden puanım 10. Adi ekmeğe sürülecek lezzetler numara 1, numara 2. Bu humus, bildiğimiz humus. Her yerde gördüğümüz ama Suriye'de daha bir farklı olduğunu düşünüyorum. Zeytinyağlı, böyle ortasına zeytinyağlı koymuşlar. Sunum genelde bu şekilde oluyor. Bu ise süzme yoğurt. Bu süzme yoğurda da zeytinyağı koymuşlar. Bunu ilk defa görüyorum. Onu da deneyelim bakalım. Ben zaten humusu çok seviyorum. Humusu seviyorsanız bunu da zaten seversiniz. Çünkü gerçekten çok güzel. Zeytinyağının da çok güzel bir etkisi oluyor. Normalde zeytinyağlı görmüyorum humusu çünkü. Önce ekmeğimi sürdüm, sonra zeytinyağına bandırdım. Humusun Lübnan'da da denemiştim fazlasıyla. Her gün humus yemiştim Lübnan'da da. Ama buradaki humusu birazcık... Buradaki humusun limonu bir tık daha az bence. Daha böyle keskin bir tadı var, daha acı bir tadı var. Ama güzel, ne kadar kötü olabilir ki? Humusa puanım 10 zaten. İkinci numara, zeytinyağlı süzme yoğurt. Şöyle bakınca bal kaymak gibi görünüyor değil mi? Bayağı güzel, bayağı güzel. Bence zeytinyağının kritik bir rolü var. Zeytinyağı olmayınca kahvaltıya bir tık ekşi gelebilir. Ama zeytinyağı o ekşiliği çok güzel kırıyor. Bence güzel. Puanım 8,5. Fazla gibi geldi. Bu kadar her şeyin. Zaten patlıcanımız vardı. Ekstra bir tuzlu, ekşi bir şeye bence gerek yok. Yani puanı birazcık kombinasyondan kırdım. Bir kahvaltıda bence en fazla bir tane bu kadar ekşi item olmalı. Gelelim benim çok sevdiğim bir şeye. Zahter. Bu zahter Lübnan'da da Suriye'de de oldukça fazla kullanılan, yani hemen hemen neredeyse her öğünde kullanılan, hatta ekmeklerde bile kullanılan bir baharat karışımı aslında. Zahter aslında bir dağ kekiği. Dağ kekiğinin ismi ama o dağ kekiğini işte susamla ve daha başka baharatlarla karıştırıp böyle bir karışım haline getiriyorlar. Ve ekmek banarak yiyorlar. Ama bunun haricinde işte ekmeklerin üzerine toz olarak, toz şeklinde atarak da kullanıyorlar. Fırınlıyorlar da. Normal daha böyle pudralı karışım olarak da kullanıyorlar. Peynirlerin üzerine de serpiyorlar. Suriye ve Lübnan'ın mutfağının bence en vazgeçilmez baharatı ne derseniz zahter derim. Baharat karışımı aslında daha doğrusu.
10 üzerinden 10. Helvayı puanlamayacağım. Helva zaten güzel bir şey. Seven seviyordur, sevmeyen sevmiyordur. Bu kadar. Geri kalanı bildiğimiz klasik domates, salatalık, peynir çeşitleri. Ama genel olarak kahvaltıya puanım 10. Ben zaten kahvaltı insanıyım ve gezerken genelde en çok kahvaltıyı özlüyorum. Ama Suriye'ye geldiğimden beri kahvaltıyı falan özlemiyorum. Çünkü burada da gayet bizdeki gibi kahvaltı kültürü var. Bugün günlerden cumartesi. O yüzden çarşı normalde olduğundan daha kalabalık. Bütün herkes burada gibi şu an. Çünkü sağlı sollu her yerde işte çantadır, kıyafettir, ayakkabıdır. İhtiyaçları olabilecek her şey bu çarşıda var gibi. Sokak lezzetlerinden devam ediyoruz. Burada şu anda Eski Şam'dayım ve Eski Şam'da şöyle tamarin denilen güzel bir içecek var. Onu satanlar var. Ay bu adı. Şükran كتير. Şu meşmuş. Meşmuş kayısı gibi geldi ama tamarind başka bir şey tabii. Buna da 15.000 Suriye poundu veriyorum. Sorgulamıyorum, kazıklanıyoruz muhtemelen ama olsun, ülkeye katkıdır. Bayağı güzel ve fresh. Bu kadar sıcak havada şu an kış yaşanıyor bu arada. Kış olmasına rağmen hava bir hayli sıcak. Buraları gezdikten sonra, sokaklarda dolaştıktan sonra karşınıza bir anda böyle tamarinci çıkınca alıp içebiliyorsunuz. Ferah, lezzetli ve güzel bir içecek yani. Puanım 7. Çok güzel olsa da sanki bir tık fazla şeker eklenmiş gibi. Hiç şeker eklenmeseydi 10 olurdu galiba. Çok kalabalık olması, çeşit eşyaların, giyim kuşamın satılması, tamarinciler, fazlasıyla fantezi giyim dükkanının olması dışında çarşıda çok fazla ilgi çeken bir şey yok. O yüzden çarşıdan çıkıyorum. İkinci durağımız Manakiş durağı. Böyle yolda görünce hemen attım kendimi. Burada çeşit manakişler var. İşte zahterli var, zeytinli, tavuklu var, mantarlı var, kıymalı var. Ben zahterli, zeytinli ve domatesli karışık bir şey aldım. Burada yapıyorlar. Hazırlayıp direkt fırına atıyorlar. Teşekkür. Ehlen sehlen. شرفتوا وانستوا Şerefne. محلكم صغير هات يا عمي هات طبق Hoppala. Hoppala. Zahter, oliv, zahter, zeytun, تمام خضار domates. Ha. خضار Bakalım. Bayağı sıcak. Bu manakişler Lübnan'da da fazlasıyla yeniyor, özellikle sabah saatlerinde, ama Lübnan'dakiler bayağı büyük. Bu kadar küçük değil. O yüzden ben bunları daha çok beğendim. Çünkü böyle küçük farklı alıp tadımlar yapabiliyorsunuz. Zahter çok güzel bir şey ya. İşte bakın, o bahsettiğim, sabah gösterdiğim zahteri böyle hamurun üzerine sürüp fırınlayınca zahterli manakiş oluyor. Çok güzel. 10. La. How much? Bedava diyorlar. Bedava verdik diyorlar. How much? Tell me. La. Şükran Kadir. Okay. Bye bye. Şeref de. Belki ya. Şimdi bu sıcak kanlılıkla daha bir lezzetli hale geldi. Bayıldım. 10 üzerinden 11. Güzel manikişimizi yedik. Daha sonra sıra tatlıya geldi. Ara öğün tatlısı olarak madluga. Madlua deniyorum. Madlua çok enteresan. Daha önce hiçbir yerde görmemiştim böyle bir şeyi. Deneyince anlayacağım aslında ne olduğunu. Biraz künefe tabanı gibi. Üzerinde... Şükran Kadir. Şükran Kadir. Madluamızı rahat deneyebilmek için böyle bir binanın içerisine girdim, oturuyorum. Bana buraya bir tane baklava gibi bir şey de koydular. Önce onu deneyeceğim. Bu galiba Suriye baklavası. Daha hamur gibi, daha az tatlı ve daha yumuşak. Çıtırlık yok. Selam. Lezzet olarak güzel ama baklava olarak düşündüğümde bizim baklavaları tercih ederim. Çünkü ben çıtır baklava seviyorum. O yüzden puanım aslında şerbeti falan daha az gibi ama bütün bir şekilde yiyince birazcık daha tatlı geldi.
Puanım 6. Ben Matlua'ya bayağı düştüm. Matlua beni şu an çok ilgimi çekiyor. Çünkü daha önce hiç görmedim. Şöyle. Sarı irmikli kek gibi bir şey var altında. Üstünde ise kremalı, parça ekmekli bir şey gibi. Yiyince anlayacağım. Çok güzel. Yerinde şekerli, çok hafif. Üzerindeki krem dediğim şey kaymak muhtemelen ve fıstık var. Muhtemelen Halep fıstığı. Fıstık Alebi. 10 üzerinden 9. 1 puanı kaymak. Bu ne kız? 1 puanı normalde kaymak hiç yemediğim için kestim ama kaymak seviyorsanız buna kesinlikle puanınız 10 olurdu. Bir tane istiyorum, evet, bir tane. Şimdi mi yiyeceğim? Şimdi yiyeceğim, burada yiyeceğim. Sen nereden biliyorsun Türkçe? Ben Türkiye'deydim. Türkiye'de neresindeydin? Instagram yoksa YouTube. Instagram, YouTube ikisi de var. İkisi de var. Evet. Sen nerede yaşadın? İstanbul'da mı yaşadın? 10 yıl yaşadım. Wow. Güzel konuşuyorsun Türkçeyi. Bayağı iyi konuşuyorsun. Kaç yaşındasın? 19. 9 yaşında gittin o zaman. 8 oldu. Vay. Maşallah çok iyi konuşuyor. تقسيم Taksim. انا رحت على تقسيم You rahta Taksim. ايوه Keyis, İstanbul Keyis. Good. تمام تمام. اسطنبول خشه Hoşe. خشه Hoş, heyle يعني hoş. خشه يعني هو تمام Good, tamam, tamam. Dop dolu bir şavurma aldım. Biliyorsunuz Suriye'nin şavurması meşhur. Ben normalde gördüğümde hiç böyle dönerle şavurmanın farkını anlamıyordum ama bu farkı yaratan şey buradaki sarımsaklı mayonez. Bayağı güzel. Bunu böyle içine de sürüyorlar. Üstüne de şöyle. Hadi bakalım. Bizim dönerlerimiz biraz daha sade oluyor ve daha çok böyle soğan odaklı oluyor. Buradaki dönerler, şavurmalar ise böyle daha sarımsaklı, yoğurtlu, soslu, daha böyle Antakya usulüne bir tık daha yakın oluyor yani. Lezzetli tabii. Moralim bozuk zannediyordum, meğersem açmışım. Şimdi bana şey demeyin siz de. Orta Doğu'ya girdiğimden beri özellikle Instagram'da sürekli yemek paylaşıyorum. Denediğim şeyleri paylaşıyorum ve şöyle mesajlar almaya başladım. Çok yemek yiyorsun. Ne yapayım? Burada bu yapılıyor gerçekten. Burada ekonomi kötü, politika kötü, her şey saçma sapan bir halde, çok karma karışık dünyalar ama yemek güzel. O yüzden buraya gelince sürekli böyle yeni yemek deneyesiniz geliyor. Çünkü bunu gerçekten başka coğrafyalarda yapmak çok mümkün olmuyor. Daha böyle Güneydoğu Asya'ya gittiğinde tapınak göreyim, daha farklı bizim dünyamızdan daha farklı şeyler olduğu için daha çok bina ve başka şeyler odaklı oluyorsun. Sürekli Asya yemeği deneyeyim demiyorsun. Ama buradayken kültür tanıdık geldiği için kültürden ziyade işte kültürü besleyen şeyleri tanımak istiyorsun. Hem benzerlikleri yakalıyorsun hem de aslında bizde farklı olan ne var onları aramaya başlıyorsun ve yemeklerde gerçekten farklılık yaratıyor. Bu kadar dip dibe olup da hem bu kadar benzeyip hem de bu kadar ayrıştığı çok nadir. Gerçekten öyle. Bol bol yiyeceğiz. Rahatsız olun, izlemesin arkadaş. Afiyet olsun deyin. Sokak lezzetlerinden ev yemeklerine geçtim. Çünkü öğle yemeği vaktim geldi ve dolu dolu güzel bir ev yemeği istiyorum. Sokak lezzetinden ziyade. Yolda yürürken bir restorana denk geldim. Burası galiba bir tık da meşhur ve lezzetiyle meşhur bir yer. Şöyle içerideki yemeklere bakıyorum da bayağı ilginç şeyler var. Böyle bir şeyi hiç görmemiştim. Sokakta gezerken bile görmemiştim. Sanırım ben bundan alacağım ama diğerlerini de göstereyim size. Böyle çeşitli börekler var. Şurada içli köfte var. Lahmacun var, böyle fındık lahmacun gibi. Onun dışında yine börek. Bu yine içi et dolu bir şey galiba. Aynen şuradan belli oluyor. Ve patatesli tavuklu bir şeyler. Çok lezzetli görünüyor her şey. Şurada da bir tane pilav var. Ve şuradakini daha önce hiç görmediğim için bunu deneyeceğim. Yine ve yeniden istemediğim şeyler masaya geldi. Bunlar turşular, biberler ve cacık geldi ve ekmek geldi. Bunun ismi Uzi'ymiş. Şekerli kokuyor biraz. Meraktan öleceğim şimdi. Et var içinde. Pilav var. Ve fıstık ve kaju var. Bezelye, pirinç pilavı, et ve kaju var içinde ve bu bir ekmeğin içerisinde pişirilmiş. Hepsini bir arada ağzıma atıyorum.
Çok iyi. Çok iyi. 10 üzerinden 20 veriyorum. 2 katını veriyorum buna. Çok iyi. Çok lezzetli. Hiç beklemiyordum. İçinde ne olduğunu zaten hiç anlamamıştım. Bezelyeli, kremalı bir şey gibi görünüyordu. Pilav hiç beklemiyordum içinden. Abartma seviyesi deyince de ben bu lezzeti çekerim. Ya niye yok ya? Bizim Türkiye'de niye yok bunlar? Bu kadar komşuyuz, her şeyi birlikte yapıyoruz. Bir sürü ortak yemeğimiz var. Uzi neden yok ya bizde? Kesin vardır bu arada. Tam kartpostallık bir fotoğraf oldu. Bunu böyle kartpostalına alıp arkasına Uzi tarifi yazıp arkadaşlarına göndereceksin. Tam öyle bir fotoğraf oldu. Çok iyi ya. Öf. Yanına cacık getirmeleri de ayrı bir olay zaten. Ve o güzelim masaya 3 dolar ödedim toplamda. Puanımı yükseltiyorum. 10 üzerinden 22. Bir kafeye geldim, oturdum. Hiç güleceğim yoktu arkadaşlar. Bir çay istedim. Çay geldi. Gelir gelmez kahkahayı patlattım. Çaya bakar mısınız? Yok artık yani. Hiç beklemiyordum, hiç. Suriye denince akla gelen ilk şeylerden biri şüphesiz ki şavarma. Türkçe çevirmeden gelmiş bir isim aslında şavarma ve gerçekten Suriye'nin meşhur yemeklerinden birisi. Ama ben daha fazla şey yemek istediğim için, daha çok tatlılar falan daha denemek istediğim için küçük küçük porsiyonlarda yiyebileceğim bir şavarma arıyordum. Ve burada bayağı meşhur ve küçük küçük porsiyonlar yapan bir şavarmacı varmış. Oraya denemeye geldim. Bana böyle verdiler eti. Gerçekten çok lezzetli. Bakın böyle bayağı küçük küçük porsiyonlarda istediğiniz kadar yiyebiliyorsunuz. Ben 3 tane yerim diye düşünüyorum ondan. Çok güzel. Çok güzel. Şöyle geldi masaya bakın. 3 tane istedim. Her birinin boyutu bu kadar. Bayağı güzel bir konsept bence. Hani canınız birazcık şavurma istediğinde ama çok da aç değilseniz ve böyle lokmalık almak istiyorsanız geliyorsunuz buraya 2-3 tane artık kaç tane yiyeceksiniz o kadar söylüyorsunuz. Bence çok aç olsanız da böyle 10 tane söyleyip küçük küçük parçalar halinde yemek bence çok keyifli. Yanında bir de ayran istedim. Ayran farklı gibi görünüyor. Buz parçaları var içinde. Aynı Türkiye. Değil mi? Türkiye. Aynı. Aynen. Çok güzel. Evet. Aynı Türkiye. İstanbul. Bizde böyle yok küçük küçük. Evet. Konsept Bu çok iyi. sistem. Konsept çok Özel, iyi. özel sistem. Evet. Güzelmiş. Tadı da çok güzel gerçekten. Bayağı lezzetli bir et. İçerisinde sadece et var, bir de Türk turşusu koymuşlar. Sadece bu ikisinden oluşuyor. Abla hoş geldin Şam. Hoş buldum. Ayranda bakın. Parçacıklar görünüyor. Onlar kıtır kıtır buz aslında. 3 tane küçük et şavurmaya ve elimde gördüğünüz ayrana toplamda 42.000 Suriye poundu ödedim. O ayıla bayıla yediğim Uzi'ye bile 30.000 verdikten sonra, 3 dolar verdikten sonra bu birazcık pahalı geldi bana. Lezzet olarak, konsept olarak 10 üzerinden 10 veriyorum. Bence gerçekten çok akıllıca, çok mantıklı ve çok keyifli bir deneyim. Lezzet olarak 10 üzerinden 9 veriyorum. Çünkü sosu yoktu ama belki de et şavurmaya sos hiç gerekmiyordur. Yani güzeldi aslında, 9,5 bile verebilirim. Hatta 10 veriyorum ya. Ayrana puanım 5. Normal ayran, güzel bir ayran tadı var. Ama içindeki buz parçaları bir süre sonra can sıkmaya başlıyor. Sürekli kıtır 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 ağzında bir şey. Şavarmalara küçük dediğim için şavarmalardan özür diliyorum. Çünkü göründüğü kadar değillermiş. Bayağı bir karnım doydu. O yüzden şu kadarcık yer kaldı midemde. Onu da Şam'ın ünlü dondurmasıyla kapatmak istiyorum. Eski Şam çarşısındayım. Al-Hamidiye çarşıdayım. Burada çok ünlü bir dondurmacı var. İsmi Baktaş Dondurma. Bayağı zaten içeri girince anlayacaksınız. Ünlü Şam dondurması böyle yapılıyormuş. Bu gördüğünüz Halep fıstığı. Do you make small piece or only like this? Ice cream. Ice cream? Pistachio. What's the cream? Tamam.
It's for you. Ha, thank you so much. Önce biraz denemem için verdiler bana. Bu bile beni doyuracak gibi ama ayıp olmasın diye alacağım bir tane. Maraş dondurması gibi böyle sakız gibi uzayan bir dondurma. Üzerine Halep fıstığı koyuyorlar ve kaymak ekliyorlar. Selam. Çok başarılı bir dondurma sever olarak buna bayıldım. Hayır. خلصت اللي بطل. أنا باكستان. أنا باكستان. Bu dondurmaya tabii ki de puanım 100. Günün en yüksek puanı bu dondurmaya. Gerçekten çok lezzetliydi. Hiç abartmıyorum arkadaşlar. Yanaklarımız kızardı, şiştik, lakin güzel yedik. Suriye yemekleri zaten Türkiye yemeklerine çok benziyor ama çok daha farklı bir mutfak gibi. Yani tat olarak çok benziyor yemekler birbirine ama farklı tarifler var hep. Ve çoğu yemeği açıkçası kıskandım. Özellikle o pilavlı olan o uzi yemeği, o neydi öyle ya gerçekten. Tarifine falan bakın, yapın evde yani. Bir yerlerde denk gelirseniz kesinlikle denemenizi tavsiye ederim. Benim için bambaşka bir deneyimdi yani. Dondurmayı çok sevdim, uziyi çok sevdim, her şeyi çok sevdim. Buzlu ayran dışında. Yani ilk etapta güzeldi ama sonradan gerçekten bir kıtır o kadar da değil yani. Bir iki tane buz koy yeter be arkadaş. O kadar da koymana gerek yok be. Çok yemek yiyince benim kafaya vuruyor. O yüzden çok uzatmadan bu videoyu burada kapatıyorum. Bir sonraki videolarda tekrardan karşılaşmak isterseniz abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Burası çoğunlukla Hristiyan bir köy ama Müslüman azınlıkta yaşıyor burada. Gördüğünüz üzere küçücük bir köy ama küçücük köy çok fazla şey anlatıyor. Yer yer eğlenceli içerikler çekiyorum. Yer yer kimsenin merak etmediği ama benim çokça merak ettiğim şeyleri çekiyorum. Çok nadir konuşulan, sadece 3 köyde konuşulan bir dili gözlemleme şansı verecek. Taktım ya ben bunu. Buraya kadar gelip buraya girmemek olmaz diye düşünüyorum. Bu gördüklerinizin hepsi mermi izi. Küçük delikler.